Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size eski Mısır çağlarından beri kullanılan ve eski Mısırlıların sağlığını korumalarına yardımcı olan bir bitkiden bahsetmek istiyorum. Bu bitkinin ismi Milk Thistle. Aslına bakarsanız biz bunun Türkçe çevirisini Meryem Ana bitkisi veya deve dikeni olarak da biliyoruz. Özellikle Hristiyan inancında da çok fazla yeri olan ve hemen hemen bütün hastalıklar için kullanılan bir bitki. Aslına bakarsanız Milk Thistle'ın en önemli özelliği karaciğer üzerindeki etkilerinin çok güçlü olması. Çok güçlü bir hepatoprotektif etki, yani karaciğer hücrelerini toksinlerden arındırması ve gelecek olan toksinlere karşı karaciğer hücrelerini koruması en önemli etkisi. Aynı zamanda karaciğerde viral enfeksiyonlar nedeniyle gördüğümüz hepatit B, hepatit C gibi hastalıkların tedavisinde de yine antiviral olarak kullanılıyor. Fakat sadece karaciğer hastalıkları için değil, aynı zamanda fertilite problemleri, prostat problemleri, akciğer problemleri ve aynı zamanda depresyon gibi durumların tedavisinde yine kullandığımız bitkilerin başında geliyor. Bunların yanı sıra yılan ve böcek sokmaları ve aynı zamanda mantar zehirlenmelerinde de yine sıklıkla tercih edilen bitkilerden bir tanesi. Genel olarak bu bitki gıda takviyesi formunda bulunuyor, ilaç formunda olan bir ürün değil ve genel olarak biz bunu karaciğer yağlanması için kullanıyoruz. Şimdi hepinizin bildiği gibi karaciğer yağlanmasının belli evreleri var ve bu evreleri ne kadar çok geçersek bir süre sonra karaciğerde siroz oluşumuna, daha sonrasında da karaciğer kanserine kadar giden gerçekten çok ciddi sonuçlar doğurabilen bir durum ortaya çıkıyor. Ama maalesef şöyle bir durum söz konusu. Biz karaciğerimizi dışarıdan göremediğimiz için karaciğer yağlanması genel olarak önemsemediğimiz bir durum haline geliyor. Aslına bakarsanız karaciğer yağlanması her 3 kişiden birinde gözleniyor. Peki karaciğer yağlanmamız olup olmadığını nereden anlayacağız? Hangi durumlarda bunu düşüneceğiz diye bakarsak, karaciğer yağlanmasının en önemli belirtisi kronik yorgunluk. Ama artık zaten günümüzde her şeyden dolayı o kadar yorgunuz ki herhangi bir sebeple yorgunluğumuz oluştuğu zaman biz genel olarak karaciğerden şüphelenmiyoruz. Veya biz diğer vitamin ve minerallerden bahsederken de yine özellikle D vitamini için, magnezyum için kronik yorgunluktan bahsediyoruz. Peki böyle bir durumda D vitamini seviyemiz mi düşük, magnezyum mu almamız lazım, yoksa karaciğerimizi mi korumamız lazım? Bunları nereden bileceğiz? Gerçekten kafalarımız karışıyor. Şimdi kronik yorgunluğun dışında karaciğer yağlanmamızı gösteren başka faktörler de var tabii ki. Bunların en başında akne oluşumu ve vücuttaki egzama problemleri geliyor. Bu ikisi gerçekten çok fazla ilişkilendirilebilen bir durum. Bir diğeri insülin direnci. Biliyorsunuz ki insülin direnci tedavi edilmediği takdirde diyabetin sonucunda da bütün kardiyovasküler hastalıklara kadar giden bir süreç oluşturuyor. O yüzden karaciğer sağlığımız insülin direnciyle çok yakından ilgili. Aynı zamanda kolesterol hastalığına sahip olmamız, yani trigliserit seviyelerimizin çok yüksek olması da yine karaciğer sağlığımızın bozulduğu anlamına geliyor. Yani zaten hepimiz biliyoruz ki kronik bir hastalığa sahip olan birçok kişi çok fazla sayıda ilaç kullanıyor ve böyle bir durumda bu kişilerin karaciğeri de hasarlanıyor diyebiliriz. Çünkü karaciğerin hasarlanmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de içtiğimiz ilaçlar. Ne kadar çok ilaç kullanıyorsak, tabii buna gıda takviyeleri de kesinlikle dahil, bir süre sonra artık karaciğerimizi fazlasıyla yormuş ve bozmuş oluyoruz. Bunların yanı sıra karaciğer yağlanmamız olduğunu gösteren en önemli gösterge de karın bölgemizin yağlı olması. Yani karın bölgemizin diğer yerlerimize oranla daha fazla olması gerçekten bir iç organ yağlanmamız olduğunu
ve buna bağlı olarak karaciğer hasarımız olduğunu gösteren en büyük faktörlerden bir tanesi. Tabii ki böyle bir durumda da kilo vermemiz gerekiyor. Yani benim sadece göbeğim var, başka ben kilolu değilim demek anlamına gelmiyor. Bir diğer karaciğer yağlanmasını gösteren faktörlerden birisi tabii ki obezite. Yani bir kişi obezite hastasıysa kesin karaciğer yağlanması vardır demek değil tabii ki. Ama çok yüksek ihtimalle böyle bir durumun oluşması söz konusu oluyor. Zaten obezite durumlarında hepiniz biliyorsunuz ki bir sürü hastalığa da davetiye çıkarılmış oluyor. Bunların yanı sıra östrojen hormonunun metabolizmasını da değiştirdiği için özellikle erkeklerde karın bölgesi yağlı olan çok göbekli dediğimiz kişilerde hepinizin fark edebileceği ölçüde göğüs bölgesinde bir büyüme meydana geliyor. Çünkü bu kişilerde östrojen hormonu yeterince metabolize edilemediği için normalde bulunması gereken miktardan çok daha fazla sayıda bulunuyor. Buradan da östrojenik etkiler çıkıyor. Dolayısıyla bu kişilerde de bir karaciğer yağlanmasından bahsetmemiz mümkün. Bunların yanı sıra tabii ki karaciğerle yakından ilişkili olan bir diğer durum da safra problemleri. Eğer bir safra taşımız veya başka bir safra rahatsızlığımız varsa böyle bir durumda da karaciğer hasarından söz etmemiz mümkün. Bu hastalıkların dışında tabii ki karaciğerimizi yoran ve sağlığını kaybetmesine sebep olan en önemli şeylerden bir tanesi de tabii ki alkol. Alkole bağlı bir karaciğer yağlanmasının olması da kaçınılmaz bir durum. Bütün bu hastalıkların tedavisinde bizim en başta başvurduğumuz bitki milk thistle bitkisi ve bunun içindeki etken madde de silimarin. Yalnız biz genel olarak bu bitkiyi gıda takviyesi formunda kapsül veya tablet olarak alıyoruz. Ama biz bunu ağızdan aldığımız zaman bu ürünün biyoyararlanımı çok yüksek değil. O yüzden bazı firmalar biyoyararlanımlarını artırmak için içerisine fosfatidilkolin veya E vitamini gibi yağlı maddeler ekleyerek biyoyararlanımını artırmaya çalışmışlar. Eğer bir takviye kullanacaksak böyle bir durumda da kesinlikle bu içeriklerin beraber olduğu bir takviyeyi almanızı tavsiye ederim. Bu arada bu takviyeleri kullanırken aç veya tok nasıl kullanacağız diye baktığımız zaman aslına bakarsanız fark etmiyor. Ama yemekten hemen önce alınması biyoyararlanımını bir tık daha artırıyor ve genel olarak günde 3 defa kullanılan bir bitki. Eğer hali hazırda bir karaciğer yağlanmanız varsa yaklaşık 6 ay boyu böyle bir ürün kullanmak karaciğer enzimlerinizin normale dönmesine fazlasıyla yardımcı olacaktır. Ama hali hazırda bir karaciğer yağlanmanız yoksa yaklaşık 3 aylık bir kullanım çevresel toksinler veya içtiğimiz şeylerden kaynaklı durumların tedavisi için kesinlikle yeten bir süredir. Fakat böyle bir bitkiyi gebelik ve emzirme sürecinde kullanılmasını önermiyoruz. Milk Thistle'la ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadardı. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.